Öykü bir grup spor severin nefes almaya ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası 6. katman. Burası Sporosfer. Sezon öncesi hazırlık maçları için Çin ve Malezya'ya giden Liverpool'un sonraki durağı İstanbul'du ve rakip Galatasaray'dı. Milan Baroş'un 2 ve Johan Elmander'in golleriyle Liverpool, Galatasaray'dan 3-0 gibi ağır bir yenilgi alıyordu. Brendan Rodgers yönetiminde kötü bir sezon geçiren Liverpool, 2013-14 sezonuna Luis Alberto, Iago Aspas, Simon Mignolet, Kolo Touré, Mamadou Sakho transferleriyle son derece iddialı bir giriş yaptı. Liverpool, Premier Lig'in 25. ve 35. haftaları dahil üst üste 11 maçtan galip ayrıldı. Bu inanılması güç seri, Liverpool'u 1990'dan sonraki ilk şampiyonluğuna bir hayli yaklaştırmıştı. Maç başladı ve Liverpool Chelsea'nin üstüne yüklenmeye başladı. Ancak ataklar sonuçsuz kalıyordu. Anfield çimlerinin azizliğine uğrayan Gerrard'ın ayağı kaydı. Dembaba topu kalecinin altından ağlara gönderdi. Liverpool tarihine bir kez daha travmatik bir sahne eklenmişti. Kaçan bu şampiyonluk ebediyete kadar Kaptan Gerrard'ın ayağının kaymasıyla hatırlanacaktı. Eğer ihtiyacınız olan şey bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmak ise, evet, bulunan isim en doğru kişiydi. O kişi Jürgen Klopp'tu. Hello. I'm good. How are you? Klopp, 2001-2008 yıllarında çalıştırdığı Mainz'ı Almanya'nın prestijli takımları arasına soktuktan sonra 2008-2015 yılları arasında çalıştırdığı Borussia Dortmund'u bir kez daha Almanya ve Avrupa'nın zirvesine taşımayı başarmıştı. Üstelik tüm bunları en cüzi ücretler ve öz kaynak düzeniyle yapabilmişti. Klopp, 8 Ekim 2015'te Liverpool'a imza attığında Anfield'da neşe ve tebessüm dolu bir gün geride kalıyordu. Ancak 2015-2016 sezonunda Liverpool'u düzlüğe çıkarmaya Klopp'un da gücü yetmedi. Buna rağmen takım Lig Kupası ve Avrupa Ligi finalindeydi. Klopp'un final kazanamama uğursuzluğu bu iki maçta da kırılamamış ve kulüp sezonu kupasız kapatmıştı. 2016-2017 sezonunda Jürgen Klopp önderliğinde yeniden yapılanan Liverpool kadrosuna Joel Matip, Loris Karius, Sadio Mane, Ragnar Klavan ve Wijnaldum eklendi. Kolo Touré, Martin Skrtel, Joe Allen, Christian Benteke ve Mario Balotelli ile de yollar ayrıldı. Liverpool, Klopp yönetiminde lige güzel bir başlangıç yaptı ve ilk 11 haftayı 26 puanla zirvede tamamladı. Yeni yıl itibariyle yoğun maç programının da etkisiyle Liverpool düşüşe geçti. 2 Ocak-4 Şubat aralığındaki 5 maçlık süreçte galibiyet dahi alamadılar. Sonraki lig fikstüründe yalnızca 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik almalarına rağmen ligi ancak 4. bitirebildiler. Bu süreçte Philippe Coutinho ve Sadio Mane'nin mükemmel performanslarına James Milner ve Roberto Firmino'nun destek vermesiyle Liverpool herkese göze hoş gelen bir futbol seyrettirdi. Klopp'un gegenpress sistemi Liverpool'a da yavaş yavaş sirayet etmişti. Artık yeni başlangıçların tam zamanıydı. Liverpool şimdilerde takımın iskeletini oluşturan Mohamed Salah, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain'i takıma takviye ederek 2017-2018 sezonuna başladı. Üstelik rezerv takımdan Trent Alexander-Arnold da takım kadrosuna dahil edildi. Kış transfer döneminde 85 milyon euro gibi rekor bir bedel ödenerek Virgil van Dijk transfer edildi. Böylelikle kadronun en önemli eksik parçasını da tamamlamış oldular. Klopp'un takımı tüm sezon %55.36'lık bir galibiyet yüzdesiyle oynamayı başardı. Liverpool, Premier Lig'de ilk yarıda istikrarlı sonuçlar alma konusunda her ne kadar zorlansa da 19 haftada yalnızca 2 mağlubiyet almıştı. Ancak bu iki yenilgi de birbirinden ağır mağlubiyetlerdi. Manchester City'ye 5-0, Tottenham'a 4-1'lik deplasman mağlubiyetleri savunmadaki sorunlara dikkat çekiyordu. Böylece kış transfer döneminin ilk günü Southampton'dan Virgil van Dijk kadroya dahil edildi. Ancak buna rağmen hücum hattının önemli isimlerinden Philippe Coutinho kadrodan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutuyordu. Bu süreçte Liverpool Lig Kupası'nda Leicester City'ye, FA Cup'ta West Bromwich Albion'a kaybederek ulusal kupalardan elenmişti. Buna rağmen takım Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyordu. Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'un olduğu gruptan namağlup lider olarak çıkmayı başarmışlardı. Liverpool, Premier Lig'in ikinci yarısında 20. ve 34. haftalar arasında yalnızca 11 puan kaybetti. Bu sırada Şampiyonlar Ligi'nde de önce Porto'yu ardından City'yi eleyerek yarı finalde Roma'nın rakibi oldular. Nisan ayının sonlarına gelinmiş,
ve sezon kapanmasına bir aydan kısa bir süre kalmıştı. Liverpool ise Manchester City'nin Premier Lig'deki durdurulamaz ilerleyişi sonucunda şampiyonluğu kaybetmiş ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ümidi hala mevcuttu. Anfield'da oynanan Roma maçında alınan 5-2'lik galibiyete rağmen Liverpool, rövanş maçında İtalyan başkentinde ecel terleri döktü. Roma maçın ilk yarısında Liverpool kalesini ablukaya aldı. Maçın son dakikalarında gelen Roma golleri maçı uzatmalara götürebilirdi ama süre yeterli olmadı ve finale çıkan taraf Liverpool oldu. Liverpool Avrupa'nın en büyük unvanını Kiev'de Real Madrid'den alabilirdi. Roma mağlubiyetinden sonra Chelsea'ye de boyun eğen Liverpool, Brighton galibiyetiyle 75 puanla 4. olarak ligi tamamladı. Liverpool'un elinde tek bir kupa kalmıştı ve rakip ise daha önceki 2 yıl üst üste bu kupayı kazanan Real Madrid'ti. Liverpool ve Klopp'un işi son derece zordu. Üstelik Klopp daha önce 2013'teki finalde Bayern Münih'e kaybetmişti. Kiev'deki final akşamı Dua Lipa'nın harika sahne performansıyla başladı. Hakem Milorad Mazic, başlama vuruşunu çaldığı ilk andan itibaren yeşil sahada kıyasıya bir mücadele başladı. Karşılıklı ataklar yaşanırken pozisyonlar sonuçsuz kalıyordu. Maçın 30. dakikasında ise Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un müdahalesi sonucunda sakatlanarak maça devam edemedi. O dakikadan sonra Liverpool maç boyunca daha nadir olarak Madrid kalesine gidebildi. İlk yarı tamamlandığında skor tabelası değişmemişti. İkinci yarı hızlı ve tempolu başladı. Isco ile gole yaklaşan Real Madrid oldu ama bu pozisyonda sonuçsuz kaldı. Ama Madrid'in yardımına Liverpool'un kalecisi Loris Karius yetişti. Yaptığı spektaküler hatadan yararlanan Benzema, Eflatun beyazlıları öne geçirdi. Liverpool tam anlamıyla şoka uğramış olsa da çabuk ayağa kalkmayı başardılar. Sadio Mane'nin dokunuşu skoru eşitledi. Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane pek çok pozisyondan yararlanamayan Isco'yu oyundan alarak Gareth Bale'ı sahaya sürdü. Bale kısa süre içerisinde belki de tüm zamanların en güzel golünü atarak tüm dengeleri bozdu ve Madrid'i bir kez daha öne geçirdi. Bu müthiş gol Real Madrid'in kupanın kulbundan tutmasını sağlıyordu. Maçın sonu yaklaştıkça Liverpool atağa çıkıyor ama geride de eksik yakalanıyordu. Maç yüksek bir tempoya ve bol pozisyonlara sahne oluyordu. Bu sırada Bale'ın uzaktan şutunda Karius bir hata daha yapınca Madrid adına fark 2'ye çıktı ve Liverpool'un tüm ümitleri o an son buldu. Maç sonu kupa seremonisinde Real Madrid üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken Liverpool ise bir başka sezonu daha kupasız kapatıyordu. Maç sonrasında Zinedine Zidane Real Madrid teknik direktörlüğünden ayrılıyor, Salah'ın ise Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali konuşuluyordu. Salah'ın o sakatlığı Dünya Kupası'ndaki Uruguay maçını kaçırmasına neden oluyordu. Ancak Salah sonraki 2 maçta oynamayı başardı ve Mısır adına 2 gol attı. Ancak ülkesinin turnuvayı puansız kapatmaması adına daha fazlasını veremedi. 2018-19 sezonuna Naby Keita, Fabinho, Shaqiri ve Alisson Becker transferleriyle başlayan Liverpool tüm eksik parçalarını tamamlamış gibi görünüyordu. Transfer dönemindeki bu başarıları tüm sezon genelinde paralellik gösterdi. Liverpool Premier Lig'deki ilk 6 haftada tüm maçlarını kazandı. Sezon boyunca aldıkları tek mağlubiyet ise yeni yılın ilk maçında Manchester City'ye karşı aldıkları 2-1'lik sonuç olmuştu. Bu sonuca rağmen 28. haftaya kadar liderliklerini sürdürmeyi başardılar. 29. haftada Goodison Park'ta ezeli rakibi Everton'a konuk olan Liverpool, sahadan 0-0 berabere ayrılınca kaybettiği 2 puanla birlikte lig tablosunda City'nin 1 puan gerisine düştü. Liverpool ligde kalan tüm maçlarını kazanmasına rağmen City'nin de bu maç kaybetmemesiyle 97 puan gibi rekor bir puan ile Premier Lig'i ikinci tamamladılar. Liverpool o sezon bir kez daha Lig Kupası ve FA Cup'tan erken turlarda elenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG, Napoli ve Kızıl Yıldız gibi rakiplerin olduğu zor bir gruba düşmüştü.
Liverpool bu takımların tamamına karşı aldığı birer galibiyet ve birer mağlubiyetle 9 puan ile gruptan zor da olsa çıkmayı başardı. Liverpool ile Napoli puan, genel averaj, ikili averaj konularında eşitti. Ancak Liverpool 3, Napoli ise 2 galibiyet almıştı ve bu da Liverpool'u üst tura taşıyordu. Liverpool'u üst tura taşıyan maç ise 6. haftada oynanan Napoli maçıydı. 1-0 sonuçlanan maçın golünü Muhammed Salah atarken ileride kupayı kazanacak Liverpool'un küllerinden yeniden doğuşunu sağlıyordu. Sonraki turlarda önce Bayern Münih'i, ardından da Porto'yu eleyen Liverpool'un yarı finaldeki rakibi Barcelona'ydı. Nou Camp'taki ilk maçta Jurgen Klopp'un takımı çok büyük bir hüsrana uğradı. 90 dakika sonunda skorboardta 3-0'lık Barcelona üstünlüğü vardı. Bu skora rağmen Klopp'un hala öğrencilerine söyleyeceği bir çift sözü vardı. Yapmamız gereken şey imkansız. Herkes bunun farkında. Ancak size tek bir şey söyleyeceğim. Dünya üzerinde bunu mümkün kılacak tek bir takım varsa o takım da sizsiniz. Bu konuşma sonrasında rövanş maçı için Anfield'ın çimlerine çıkan Liverpool sahayı Barcelona'ya dar etti ve 4-0'lık sonuçla adını finale yazdırdı. Finalin diğer tarafında ise bir diğer muazzam geri dönüşü gerçekleştiren Tottenham vardı. Tottenham, yarı final ilk maçında evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 1-0 mağlup olmuştu. Spurs, Amsterdam'daki Yomane'nin ortasına Musa Sissoko'nun elle müdahale etmesi sonucunda kazanılan penaltıyı Salah gole çevirdi. İlk yarı boyunca üstün olan taraf Liverpool'du. Ancak Tottenham'ın kontrollü oyunu onları uzaktan şutlar ve duran toplar ile tehlike yaratmaya zorluyordu. İkinci yarıda Tottenham hücum adamları üstünlük kurmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar. 87. dakikada kazanılan köşe vuruşunu uzaklaştıran ve öne çıkan Tottenham savunmasını hazırlıksız yakalayan Belçikalı Origi, skoru 2-0'a getiren golü atarken Liverpool'u 6. kez Avrupa'nın en büyüğü yapan kupanın sahibini de belirliyordu. Liverpool ve Jurgen Klopp uzunca bir aradan sonra makus kaderlerini bu kupa sayesinde kırıyorlardı. Ve sırada işte o an. 30 senedir beklenen an ve o sezon. 2019-20 sezonu. Tek kelimeyle tadı damakta kalan ve hasretin son bulduğu o sezon. Sezon başı transfer döneminde takımı koruyan ve yalnızca rezerv takıma takviye yapmakla yetinen Liverpool, Premier Lig'de eşine az rastlanılır bir performans sergiledi. 8'de 8 galibiyet ile sezonu açan Klopp'un takımı 9. haftada aldıkları United beraberliği ardından tüm karşılaşmalarını kazandılar. Ta ki 28. haftadaki Watford mağlubiyetine kadar. Daha henüz ligin ilk yarısında rakipleriyle arasındaki puan farkının açılması ile Liverpool'un namağlup bir şampiyonluk kazanıp kazanamayacağı tartışılan tek şey haline gelmişti. 29 Şubat Cumartesi 3-0'lık Watford mağlubiyetiyle bu konuda yanıt bulmuş oldu. Bu sonuç ile Klopp ve Liverpool'lu oyuncular biraz olsun rahatlamış olsa gerek. Bir yerde maç kaybedecektik ve beklenmedik olacaktı. Bu mağlubiyete olumlu açıdan bakıyorum. Şimdi rekor kırma zorunluluğu olmadan özgürce oyunumuzu oynayabiliriz. Sadece maçlarımızı kazanmaya odaklanacağız. Klopp'un bu sözleri Liverpool'un kalan maçlarına nasıl daha rahat odaklanacağının bir kanıtıydı. Bu sözler aynı zamanda akıllara Klopp'un şu sözlerini de getirmişti. Bence futbolun %98'i başarısızlıkla baş etme ve bir sonraki maçta yeniden gülümseyebilmek için pek çok farklı sebep üretebilmektir. Futbolun bir sonuç değil de tutku oyunu olduğunu savunan bir adamdan da bu beklenirdi zaten. Watford yenilgisi ardından FA Cup 5. tur maçında da Chelsea'ye yenilip elenen Liverpool, şampiyonluk kutlamalarını zorunlu olarak ertelemek durumunda kaldı. Şampiyonluğun kazanılmasına 2 maç uzaklıktayken Çin'in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsünün de etkisiyle tüm sportif faaliyetler durduruldu. 11 Mart'ta Anfield'da uzatmalara giden ve Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e elenilen maç sonrası Liverpool'un sahalara geri dönüşü 21 Haziran'ı buldu. Everton beraberliğiyle lige geri dönen Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 yendikten sonra beklemeye geçti. Bu maçtan bir gün sonra Chelsea ve Manchester City Londra'da karşı karşıya geldi. Christian Pulisic ve Willian'ın golleriyle Manchester City'yi 2-1 yenen Chelsea, Liverpool'un 30 yıl sonra kazandığı şampiyonluğa ufak da olsa bir katkıda bulunmuş oluyordu. Premier Lig tarihinin en erken kazanılmış şampiyonluğunu 31. haftada elde eden Liverpool, pandemi sürecinin de etkisiyle her ne kadar taraftarlarıyla birlikte bu şampiyonluğu kutlayamasa da takım olarak doyasıya eğlencenin bir parçası olmaktan geri kalmadı. Jurgen Klopp, Liverpool'un 30 yıllık bu özlemi süresince kulübe önemli hizmetler veren kişileri de es geçmeyerek şampiyonluğu onlara armağan etti. Gerçekten tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Kenny Dalglish'in bizi nasıl desteklediğini biliyorum. Bu şampiyonluk onun için. 30 yıl bekledi. Ayrıca Gerrard için. O da çok bekledi. Liverpool'lular çok bekledi. Çok kötü, çok acı günler geçirdiler. Ama sonunda büyük özlem, büyük zorluklar içerisinde son buldu. Her koşulda, her zorlukta, her seferinde bir kez daha ayağa kalkıp mücadele etme inancı veren bir takımdı onlar.
Çünkü onlar Liverbird'ün takımı. Biz bu satırları yazıp sizler bu görüntüleri izlerken Liverpool'un küllerinden yeniden doğan anka kuşu göklerde dolaşıp tüm dünyaya ilham vermeye devam edecek.